dosya göndermek için hala kablo mu kullanıyorsun? Ya da bilgisayarınla fotoğraf paylaşmak için o fotoğrafı e-postayla mı yolluyorsun? Ya da WhatsApp'tan kaliteyi düşürerek mi dosya transferi yapmaya çalışıyorsun? Bugün sana internet olmadan sadece aynı Wi-Fi ağı üzerinden kullanabileceğin hızlı, güvenli ve ücretsiz bir dosya transfer programından bahsedeceğim. Bu program sayesinde istediğin cihazdan istediğin cihaza ücretsiz ve hızlı bir şekilde dosya transferi yapabiliyor olacaksın. Hem de kablo kullanmadan. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi kesinlikle unutmayın. O zaman videoya geçelim. Peki neden LocalSend kullanmalısınız? O zaman sıradan yöntemlerle bir başlayalım. WhatsApp veya e-mail yoluyla gönderdiğin dosyalar sıkışır ve kalite kaybına uğrar. E-postayla göndermek istediğin zamanda da boyut sınırlamasına takılabilirsin. Bulut servislerini kullanabilirsin. Google Drive, OneDrive gibi, fakat internet önemli. Önce oraya yüklüyorsun, oradan onu download ediyorsun falan, çok zaman kaybı yaratır. Veya aynı şekilde USB kablo kullanarak transfer edebilirsin. Bu da USB kablonun her zaman yanında mı taşıyacaksın? Yani kablo mu kaldı artık? Oysa LocalSend tamamen farklı bir yöntem sunuyor. İnternet olmadan sadece aynı ağ üzerinden istediğin cihazlar arasında ücretsiz ve kolay bir şekilde dosya transferi yapabiliyorsun. Uçtan uca şifreleme sayesinde de herhangi bir güvenlik sorunu olmadan dosyalarınız şifrelemeyle gönderildiği için herhangi bir kaygınız olmasın. Reklamsız ve açık kaynak kodlu bir uygulama olduğu için de reklamlara tıklama, virüs indirme derdiniz tabii ki olmuyor. Yani gizliliğe önem verenler için harika bu uygulama. Ben uzun zamandır bu programı kullanıyorum. O yüzden sizlerle de bir paylaşmak istedim. Çünkü bunu Instagram'da paylaştığım zaman çok fazla ilgi görmüştü. Nasıl yapıldığını şimdi bir de uzun anlatmak istedim. LocalSend'in avantajlarına gelin bir birlikte bakalım. Yani avantajları aslında saymakla bitmez ama ben size kısaca bir özetleyeyim, program hakkında bilginiz olsun. Hiçbir internet gerektirmez. Yani evinizde veya herhangi bir kafede aynı ağa bağlanmanız yeterli. Yani eğer o internet hızı yavaş olsa bile siz iki cihazınızı çok kolay bir şekilde bağlantı yapabilir ve o dosya transferini hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Platformlar arası çalışır. Yani bu ne demek? Android'den iPhone'a, iPhone'dan Windows'a, Windows'tan Linux'a, bütün hepsinde çalışıyor. Yani bütün cihazlarınıza bu programı kullanabilirsiniz. Hızlı ve basittir. Wi-Fi hızınız ne kadar hızlıysa Bluetooth'tan, bakın tabii ki Bluetooth'la kıyaslama yapmıyorum ama Wi-Fi hızınız hızlıysa anında bile dosya transferini gerçekleştirebilirsiniz. Fakat tabii ki 100 megabit, 300 megabit internet hızına gerek yok. Güvenli ve şifreli. Uçtan uca şifreleme sayesinde dosyalar sadece gönderici ve alıcı tarafından paylaşılır. Yani herhangi bir dosya güvenlik kaygınız olmasına gerek yok. Ücretsiz ve açık kaynak kodlu bir uygulama. Yani siz bu uygulamayı merak ediyorsanız gidip nasıl yazıldığına, kaynak kodlarına ulaşabiliyorsunuz. Abonelik yok, limit yok, reklam yok, sınırsız kullanın. Tabii ki hiçbir program mükemmel değildir. Gelin bir de LocalSend'in dezavantajlarına bakalım. En büyük sıkıntılarından birisi aynı ağ üzerinde çalışması. Yani siz eğer evinizdeyseniz evinizde olan bütün bilgisayarlar, telefonlar, televizyonlar hepsinde kullanabilirsiniz. Fakat siz evdeyseniz ofisinizden evinizdeki cihazınıza dosya göndermesi yapamazsınız. Bu bence en büyük eksilerinden birisi. Bağlantı sorunları. Eğer modem veya herhangi bir router'da çok fazla cihaz bağlıysa bu cihazlar arasındaki bağlantı bazen kopabiliyor. Bu da dosyanın yani yarısından sonra geldiğinde eğer koparsa dosyanın tamamen yeniden transfer etmen gerekiyor. O da yani benim başıma gelmedi ama tabii ki kaynaklarda var. Ben hiç yaşamadım ama yaşayabilirsiniz. Yani bunlar dediğim gibi küçük nüanslar ama günlük kullanıcı için bu hiçbir sorun yaratmaz. Ben uzun zamandır kullanıyorum. Herhangi bir bağlantı problemi, bağlantı kopması veya dosya transfer yapamama gibi hiçbir sorun yaşamadım. Şimdi bilgisayarımıza geçtik arkadaşlar. Yapmamız gereken ilk şey yine bir tarayıcımızı açıyoruz. Buradan Google'a geliyorum ve arama kısmına LocalSend diyorum. LocalSend dediğimde arkadaşlar zaten sizin de karşınıza bir tane site çıkacaktır. Sitemizi açıyoruz. Burada LocalSend'in sitesini zaten görüyorsunuz. Burada direkt indirebilirsiniz veya biraz aşağı indiğimizde burada kullanım detaylarını falan, sponsorları falan görebilirsiniz. Özelliklerini görebilirsiniz. Nasıl çalıştığını zaten ben az önceki videoda anlattım. Nasıl çalıştığını da burada kısaca görebilirsiniz. Buradan indir dediğimde videoda da söylediğim gibi bütün işletim sistemlerinde çalıştığı için bu program işte Windows'ta buradan, macOS'ta buradan, Linux'ta buradan, Android'sa, iOS'ta buradan direkt Apple Store'a, Android'de de direkt Google Play'e indirebilirsiniz. Şimdi birazdan şimdi ben bilgisayarıma indireceğim. Buradan yaptığım şey, isterseniz buradan zip olarak indirebilirsiniz. İsterseniz de exe olarak indirebilirsiniz. İsterseniz de burada bunu kopyalayıp cmd deyip buraya yapıştırdığınızda da aynı şekilde indirmeyi yapabilirsiniz. Direkt buradan exe olarak dediğinizde exe dosyasını indirip kurulumu gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi burada programı kurduğunuzu varsayıyorum. Programı kurduktan sonra herkese farklı bir isim veriyor. Burada benim bilgisayarıma Secret Mushroom vermiş. Ben bu programı silip kaldırdığımda bu ismi tekrardan değiştirecek ve örnek veriyorum farklı bir isim olacak.
olacak. Burada siz isme takılmayın. İsimlerin hiçbir önemi yok. AnyDesk'teki numaralarla aynı işlevi gerçekleştiriyor. Ben yine burada Apple Store'dan kendi telefonuma da bu programı yükledim. Şurada uygulama mağazalarında zaten bu programı çok rahat bir şekilde bulabilirsiniz. Ne kadar gözüküyor, nasıl gözüküyor bilmiyorum. Buradan telefonumda da açtığımda telefonumun isminin de Big Grape olarak geldiğini görebilirim. Burada şimdi telefonumdan yani bilgisayardan telefonuma bir dosya göndereceğim. Buradan gönder diyorum. Dosya diyorum ve buradan bir adet, örnek veriyorum, ne göndereyim? Şuradan masaüstü dediğimde buradan bir adet fotoğraf göndereceğim. Buradan Big Grape'i tıkladığımda direkt çat diye dosya benim telefonuma geldi ve fotoğraf gönderdiğim için galerime direkt bu program düştü ve telefonumda zaten fotoğraf galerimde olarak gözüküyor. Şimdi ben bunu galerimden siliyorum. Benim telefonumda durmasına gerek yok sonuç olarak. Şimdi ben aynı şekilde aynı yaptığım işlemi telefonumdan gerçekleştireceğim. Telefonumdan gönder diyorum. Dosya diyorum. Çok kolay arkadaşlar. Yani programı kullanması çok kolay. O yüzden ben telefondan da göstermiyorum. Zaten buradaki arayüzün aynısı. Hiçbir farklılık yok. Buradan telefonumdan fotoğrafımı da seçiyorum. Bilgisayarımın ismi olan Secret Mushroom'a tıkladım ve Big Grape sana bir dosya göndermek istiyor diyor. Bunu kabul et dediğimde direkt olarak dosyam anında indirilenler klasörüne düşüyor. Fotoğraf yapay zekadan yaptığım bir fotoğrafı göndermiştim. Bu şekilde direkt fotoğrafta geldi bilgisayarıma. Ayrıca bitir dediğimde burada uygulamanın ayarlarını zaten görebiliyorsunuz. İşte temasını, rengini, dilini falan değiştirebiliyorsunuz. Ayrıca yapmanız gereken hiçbir ayar yok. Hızlı kaydetme, hedef klasörü falan. Yani isterseniz ben burada indirilenlere kaydediyorum. Siz herhangi bir klasöre de buradan istediğiniz şekilde dosyanızı kaydedebilirsiniz. Yani bu program bu kadar. Bakın değişiklik yürürlüğü günlüğü dediğinde burada her güncelleme geldiğinde hangi güncellemede hangi şeyi fixlemişler. Burada çok kolay bir şekilde onu görebilirsiniz. Bu dosya transfer uygulaması bu kadardı. Şimdi LocalSend'e gelin birlikte bakalım veya günlük hayatınızda ne için kullanabilirsiniz? Kısaca bilgilendirme geçeyim. Okul veya işte iş arkadaşlarınızla veya öğretmenlerinizle dosya transferi sunumları çok hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Çünkü aynı ortamda bulunuyorsunuz. Fotoğraf ve video aktarmak istiyorsunuz. İki telefonunuz farklı. Tabii ki iPhone'dan iPhone'a AirDrop kullanılabilir. Fakat iPhone'dan Samsung'a böyle çok güzel, sağlıklı çalışan bir program yok. O yüzden arkadaşlarınıza çektiğiniz fotoğrafları, videoları çok kolay bir şekilde paylaşabilirsiniz. Farklı işletim sistemlerinde çalışması. Eğer siz bir dosyayı birçok farklı cihazla açıyorsanız telefondan tablete, tabletten bilgisayara, bilgisayardan televizyona hepsine tek bir cihaz, tek bir programla aktarım yapabiliyorsunuz. Gelin bir de LocalSend ve diğer yöntemleri hızlıca karşılaştıralım. İlk aklımıza gelen AirDrop. AirDrop sadece Apple'a özeldir ve başka cihazlarda çalışmaz. Bulut servisleri, OneDrive gibi servisler internet hızına bağlı çalışır. Download ve upload süreleri çok uzayabilir. Bluetooth bütün cihazlar arasında dosya transferi yapabilirsiniz ama bu dosya transferi saatler sürer. Fakat LocalSend aynı ağda olmanız yeterli. Bütün cihazlar arasında dosya transferi yapabilirsiniz. İnternet hızı çok önemli değildir ve reklamsız basit bir kullanıcı arayüzüne sahiptir. Artık kablo kullanmaya son. LocalSend'i siz de artık kullanacağınızı düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok işe yarar ve ücretsiz bir program. Her cihaz arasında işletim sistemi fark etmeksizin LocalSend'de bütün dosyalarınızı saniyeler içinde transfer edebilirsiniz. Programın indirme linklerini videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Bu kesinlikle bir reklam videosu değildir. Zaten program açık kaynak katlı olduğu için herkes internet üzerinde arama yaptığında bu programa zaten ulaşacaktır. Bu tarz videonun devamı için kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı kesinlikle unutmayın. Bu benim motivasyonum için çok önemli. Eğer bu video işinize yaradıysa, böyle bir program varmış, ben artık bunu kullanırım, çok güzelmiş diyorsan bir yorumda yazı ver. Ben de bir mutlu olayım, bir yüzüm falan gülsün. O zaman bu videoluk da bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.